Aşk muhtemelen insan yaşamının en mutlu olasılığı. Hoş bir sürpriz. Ve o bir o kadar da yaratıcı bir yapı. Aşık olacağı biriyle karşılaşmak ve onu hayatının her sahnesinde görmek istemek. Bu duyguyu hepimiz biliriz. Çünkü aşık olduğumuzda karşımızdaki kişiyi özler, yanımızda ister, iç dünyamızı doldurmasını bekleriz. Bir ilişkide olduğumuzda yaşanan budur aslında. Seni sahnemde görmek istiyorum. Filmimde senin baş kahraman olmanı istiyorum. Dahası seninleyken ben de bir öykünün kahramanı olduğumu, o kahramanın önemli ve değerli olduğunu bilmek istiyorum. Ekranı dolduracak, bizi büyülü ve sinematik bir dünyaya taşıyacak biri. O kişinin hayalini kurar, aslında onu ararız. Birisini hayatının her sahnesinde istemek önemli bir seçim. Ama aynı zamanda büyük bir adanma. Seni öykümün baş kahramanı yapacak kadar seviyorum. Kabul ediyor musun? Peki, böylesine derin bir noktadan yaşamımıza aldığımız kişiyi nasıl seçiyoruz? Vanilla Sky filmini hatırlar mısınız? Başroldeki karakter David Ames bir partide Sophia'yı görür ve çarpılır. Gerçekten Sophia'ya baktığında gözlerinde filmlerde anlatılan o büyük aşkı görürüz. Sophia'dan ayrılmak istemez David. Beraber uyumak, beraber uyanmak, beraber zaman geçirmek ister. Hayatının her sahnesinde ister Sophia'yı. Ama aynı zamanda bir de Juliana karakteri vardır. Juliana en başta bizim için kötü kadındır. Eski sevgilisi olduğunu düşünürüz David'in ve David'in peşini bırakmak istememektedir. Sophia ile David'in mutluluklarını bozan kişidir o bizim için. Ama bir yer gelir şunu anlarız. Aslında David'in hayatındaki kadının ta kendisidir Juliana. O arızalı, bozuk, züppe kadın, David'in hayatındaki kadının ta kendisi. Sophia'nın o duygusal, masum, sevecen karakterinin tam tersi olan kadın. Film ilerledikçe görürüz ki Sophia diye biri hiç yoktur zaten. Hiç olmamıştır. David onu kendi kafasında tasarlamıştır. Sophia, David için ideal olanın imgesidir. Sophia'nın aslında gerçek olmadığını anladığımız o sahnede film bize David'in annesiyle anılarını gösterir. Kafasında yer etmiş film karelerinden gösterir. Albüm kapaklarını görürüz. Ve hayatındaki iki esas kadın figürünü görürüz. Aslında Sophia, David'in bütün bu geçmişinin bir bileşimi gibidir. Şimdi buraya kadar anlattıklarım hiçbirimize yabancı değil. Hepimiz bilinçaltının önemini, bilinçaltının hayatımızı nasıl etkilediğini biliyoruz. Ama bu film çekileli 20 sene oldu. Bugünün bilgileri ışığında bu film çekilseydi, 2020'nin teknolojisiyle çekilseydi, o zaman filmde şunları da mutlaka görürdük. Bilinçaltımız sadece kendi hayatımızda yaşadıklarımızdan oluşmuyor. Bilinçaltımız bizim geriye doğru 12 neslimizin de bilgisini taşıyor. Esas amacı bizi sağ tutmak olan beyin, geçmiş nesillerin travmalarını, yaşamda yaşadıkları zorlukları kaydediyor ki hem aktarsın ve nesilleri yaşasın, hem de aktarılan nesil bu bilgileri tutuyor ve bir karar anında beyin buralara başvuruyor. Dolayısıyla benim sandığım kararlar aslında ninelerimin, dedelerimin, bütün bu yaşanmış geçmişin etkisi altında alınmış oluyor. Aslında geçmiş hiç geçmemiş oluyor. Hatta şunu söyleyeyim, geçmiş meslek seçimimiz dahil kime aşık olduğumuzu da etkiliyor.
Şimdi bu teknolojiyle Vanilla Sky çekilseydi, David'in Sophia'yı kendi zihninde yarattığını anladığımız o sahnede büyük ihtimalle film bize şunu söyleyecekti. Senin kaderini oluşturan şey sadece sana ait değil. Hayatının aşkı Sophia sadece senin tecrübelerinden oluşmadı. Sophia'yı, istediğini sandığın o hayali kişiyi ve dahası senin kaderini oluşturan şey senin ataların, onların kaderleri, onların yarım kalmış işleri ve onların yüreklerindeki acılarla beraber. Bütün bunlara görünmez iplerle bağlısın. Lütfen bunu fark et. Bizler ancak bu görünmez iplerden özgürleştiğimizde filmimizin yıldızını, hayatımızdaki o baş karakteri kendimiz almış olacağız. Belki o zaman kör aşk kavramının yerine gören aşk kavramı alacak ve literatür değiştireceğiz. Neden olmasın?